Merhabalar, ben klinik psikolog Fazilet Seydoğlu. Bugün sizlere düşünce hatalarından bahsetmek istiyorum. Başımıza bir olay geldiğinde o olayı bizim anlamlandırmamız ve yorumlamamız duygularımızı ve davranışlarımızı etkiliyor. Örneğin annemiz eve geç kaldığında aklımızdan geçen düşünce annemin başına bir şey gelmiştir düşüncesi olursa duygu olarak da korku ve kaygı yaşarız. Davranış olarak da evde sakin sakin oturmaz. Ne yaparız? Annemizi ararız, babamızı ararız, anneannemizi, babaannemizi ararız ama evdeki sakinliğimiz bozulur. Başka bir çocuk düşündüğümüzde annesi eve geç kaldığında ya annem geliyordur, işte takılmıştır, arkadaşına gitmiştir, trafik vardır şeklinde aklından bir düşünce geçtiğinde çocuğun duygu durumunda bir değişiklik olmaz. Ve davranışında da çok bir değişiklik olmaz. Yaptığı işe devam eder. Mesela kaygılı çocuklar genel olarak olayların olumsuz yönünü ya olursa senaryosunu görürler. Ve düşünce hataları da genelde bu yönde olur. Düşünce hataları aslında bizim zihnimizdeki düşünce kalıpları diyebiliriz. Aslında bu düşünce kalıplarını hepimiz uyguluyoruz. Yani başımıza bir olay geldiğinde yorumlama kısmında bu düşünce hataları yer alabiliyor. Bunu hepimiz yapıyoruz ama bazılarımız bu düşünce hatalarını çok fazla yapıyor ve gerçekçi düşünme yetilerini kaybediyorlar. Böylelikle de ruhsal sıkıntılara maruz kalabiliyorlar. Bu aslında burada bunlardan bahsetmemin sebebi yani bunlar aslında terapi konusu ama hani size bir farkındalık kazandırmak. Yani siz de acaba bu düşünce hatalarını yapıyor musunuz? Veya çok sık yapıyorsanız bir uzmandan destek almanız gerektiği noktasında sizlere yardımcı olmak. Şimdi birinci düşünce hatamız keyfi çıkarsama. Kişinin yaşantılarından o sonucu destekleyen herhangi bir kanıt olmaksızın ya da aksine kanıt olmasına karşın tam ilgisiz veya tam tersi bir sonuç çıkarması. Yani argoda kel alaka denilen şey, örneğin arkadaşımızın olumlu ve destekleyici sözlerini ilgi yerine acıma belirtisi olarak görme, işte bana acıdığı için benimle ilgileniyor, işte benimle ilgilendiğinden değil, işte işi olduğu için benimle ilgileniyor şeklinde ciddiye alınmadığını düşünmek. Yani beni adam yerine koymadı gibi bir yorumlama. Bunun adı keyfi çıkarsama. Mesela bir düşünelim. Bunu yapıyor musunuz? İkinci düşünce hatamız zihinsel filtreleme. Bu da belli bir ortamın ya da bağlamın genelini yok farz ederek bir detaya takılmak, öne çıkarmak, genel olan olayı görmeyip o olumsuz detaydan dolayı bütün olayı olumsuzlaştırmak gibi. Örneğin şöyle örnek verebiliriz buna da. Yaptığı bir konuşma birçok kişi tarafından beğenilen kişinin bir kişinin eleştirisi yüzünden sürekli kendisini yanlış, eksik ya da güzel bir konuşma yapmadığını düşünmesi ve mutlu olamaması gibi. Veya beğendiğimiz evde işte musluklardan birinin arıza yapması üzerine evi tutmakla hata yaptığımız sonucunu düşünmemiz ve sürekli bu aksaklığı düşünmemiz. Bu da zihinsel filtreleme, seçici soyutlama oluyor. Bunu da yapıyor muyuz? Kendimize bir soralım. Üçüncüsü hep ya da hiç biçiminde düşünme. Bunu aslında anlamışsınızdır. Mükemmelliyetçilik de diyebiliriz. Her türlü deneyim ve yaşantının iki aşırı uçtan birisi gibi değerlendirilmesi. Bir şey ya tam olmuştur ya da yoktur. Bu iki uç arasında yer alan noktalar görülmez. İşte yaptığı işte ufak bir hatası olan birinin işte eğer mükemmel değilsem başarısızım şeklinde kendisini yorumlaması. İşte arkadaşının mesela işleri geciktiriyorsun demesi üzerine işte demek ki beni sevmiyor şeklinde düşünmek gibi. Hep ya da hiç biçimde düşünmek. Bunu da yapıyor musunuz? Bir soralım size. Dördüncüsü geleceği okuma, kehanetçilik. Kehanetçilik üzerinden anladığınız gibi gelecekte olacak olayları öngörme ama olumsuz olarak öngörme. Yani aslında felaketleştirme. Yani muhtemel diğer olası sonuçları göz önüne almadan kişinin işte mesela bunu ben asla öğrenemeyeceğim, ben bunu yapamayacağım,
hiçbir zaman iyi bir işim olmayacak gibi geleceği felaketleştirmesi. Bunu da bir yapıyor musunuz? Soralım. Bir diğer düşünce hatası duygusal çıkarsama. Aslında tersine kanıtlar olmasına rağmen bunları yok sayarak ya da ihmal ederek sadece öyle hissedildiği için, aslında öyle inanıldığı için bir şeyin doğru olduğuna inanma. Örneğin beni sevmiyor gibi ya da ben başarısızım gibi. Ama mesela ben başarısızım diyor ama buna dair bir kanıt yok. Veya kendisini eksik hissetmesi gibi. Duygusal çıkarsama, kanıt olmamasına rağmen öyle hissediyorum ki ben başarısız biriyim ya da öyle hissediyorum ki ben iyi bir insan değilim gibi kendimizi eleştirmek. Bunu da yapıyor muyuz? Bir düşünelim. Diğeri etiketleme. Kişinin kendisine etiketlemesi, genel etiketler yapıştırması. İşte hata yapan birinin, sınavdan kötü not alan birinin işte ben başarısızım, gerizekalıyım gibi davranışlarını eleştirmesi veya işte birisi kendisine kötülük yaptığında işte bir nankör biri gibi insanları da etiketlemek, kendisini de etiketlemek. Bunu da yapıyor muyuz? Bir bakalım. Diğer düşünce hatası zihin okuma. Diğer kişinin düşüncelerini okuduğuna inanma. İşte gelmediğine göre demek ki beni beğenmedi, aramadı. Çünkü işte benim önemli olmadığımı düşünüyor, beni enayi sanıyor gibi. Aslında bu zihin okuma düşünce hatası çoğumuzda var. Yani aslında karşıdaki kişinin ne düşündüğünü kendimiz karar veriyoruz. Ama genel olarak da aslında bizim düşündüğümüz gibi karşıdaki düşünmüyor. Özellikle çift terapisinde de bu zihin okuma olayı çok fazla oluyor. Bence bunu düşünüyor eşim diye düşünülüyor ama aslında öyle değil. Mesela örnek verebilirsek çiftlerden bir tanesi alışverişe gideceğim diyor. O da diğeri diyor ki ben de geleyim. O da diyor ki yok sen hani evde dinlen, ama diğeri şu şekilde düşünüyor. Benimle birlikte vakit geçirmekten hoşlanmıyor, beni istemiyor yanında şeklinde. Halbuki öyle değil. O sadece eşi yorgun olduğu için eşinin gelmesini istemiyor gibi. Yani mesela bu bir zihin okumaya örnek oldu. Başka bir düşünce hatası kişiselleştirme. Bu da her olayı kendimizle bağlantılandırmamız. İşte bir toplantıdayız, birisinin suratı asık, benim yüzümden ya da işte bana tarz yapıyor şeklinde veya bir olay oldu, o olayı kendimizle bağdaştırmak gibi. Halbuki bunun bizimle bir alakası yok. Veya çocuk işte sınavdan kötü not alıyor, ben kötü bir anneyim o yüzden kötü not aldı şeklinde yorumlama. Bu da kişiselleştirmeye giriyor. Melimalı ifadeleri, bu da mükemmeliyetçiliğin bir göstergesi aslında. Böyle sabit kurallarımızın olması, fikirlerimizin olması ve bunlardan çıkamamamız. Mesela hiç hata yapmamalıyım, o verdiği sözü tutmalıydı şeklinde biraz katı davranmak. Ve son olarak da ya olursa, birçok anksiyete bozukluğu, kaygı bozukluğu olan danışanlarımızda gördüğümüz ya olursa sorusu hayatlarının her yerinde var. İşte ya araba kaza yaparsa, ya sınavdan kötü not alırsam. Ve son anlatmak istediğim düşünce hatası da ya olursa. Ya olursa sürekli kişinin kendisine ya da başkası hakkındaki olaylar, kendi hayatıyla ilgili sorular sorması ve başına gelecekleri felaketleştirmesi. İşte ya kaza yaparsam, ya ilaç yan etki yaparsa, ya sınavda kalırsam, ya çocuğum hastalanırsa gibi. Ve bu ya olursa düşünce hatası en çok kaygı bozukluklarında gördüğümüz bir düşünce hatası oluyor. Genel olarak bu düşünce hatalarını anlattım. Bizim terapide de kullandığımız yöntemlerden biri. Yani aslında bu düşünce hatalarından hangilerini çok fazla yapıyorsanız gerçekçi düşünme yetinizi kaybetmiş olabilirsiniz. Daha gerçekçi düşünebilmek için de dilerseniz bir uzman desteği alabilirsiniz.